Sergüzeşçi. Takmazsan vururlar seni, şey yaparlar, aşiret mi değil mi ne? Ya laf değil, laf diyeceksin, o şapka oluyor. Tosunlar hani nerede? İnekler, tosunlar falan. Güzaf, guzaf değil, güzaf diyeceksin. Aa dedim. Yani benim kötü niyetim yoktu orada. Buraya gelmeyin, tosunlar var burada. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Emin Çutura. Bosna Hersekliyim. 29 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Evliyim. 4 yıldır yabancılara Türkçe öğretiyorum. Türkçe öğretmeniyim. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'ye neden geldin? Üniversite okumak için geldim. Peki neden Türkiye? İmam Hatip'te son sınıfta yani Türkiye'ye gelmek için karar verdim. Tatil yapmaya geldik. Burayı beğendim ve ben burada okumak istiyorum dedim. Hangi dilleri biliyorsun? Türkçe dışında İngilizce biliyorum. İmam Hatipli olduğum için yani Arapça bana yabancı gelmiyor, yani birçok kelimeye hakimim. Kur'an'da gayet güzel okumayı biliyorum ama konuşmam da yok. Boşnakçayı bildiğim için zaten doğal olarak Slav dilleri, Sırpça, Hırvatça, Karadağca, Slovence belki biraz şey de olabilir. Ama bu dünya dilleri dediğimiz Türkçe ve İngilizce diyebilirim. Türkçe ilk kez ne zaman duydun? Türkçeyi daha önce televizyonlarda duyuyordum elbette, dizilerden. Ama böyle canlı canlı tatile geldiğimde, Türkiye'ye tatile geldiğimde İmam Hatip'ten sonra o zaman duydum. Peki kulağa nasıl geliyordu Türkçe? Türkçe kulağıma Arapça gibi geliyordu, bunu itiraf etmeliyim. Yani Arapça kelimeleri daha çok olduğu için o yüzden Arapçaya benzettim onu. Türkçe öğrenmek zor mu? Bu soru benim için güzel bir soru. Ona baktığı zaman o zaman zor gelmiyor. Ve tabii ki yani biraz maruzda kalacak. Dediğim gibi yani Türkçeyi bana göre ünlü uyumu Türkçe'de olduğu için Türkçe gerçekten çok pratik bir dil. Yani kafa ona göre düşündüğü zaman yani kolay geliyor. Mesela Boşnakçadan İngilizce öğrenmek daha kolay benim için ama Türkçeyi ben sevdim. Bilmiyorum, yani ortak kelimelerden dolayı olabilir ya da kültürü sevdiğim için yani olabilir. Bana ilginç geldi ondan yani. Peki seni zorlayan kelime var mı? Var, elbette var. Genellikle zihnim Türkçe'ye alıştığı için, o ünlü uyumuna alıştığı için yabancı kelimeler bazen zor geliyor. Mesela Farsça kelimeler olabilir Türkçe'de var olan. Sergüzeşçi mesela, sergüzeşçi. Yani ünlü uyumu şöyle oluyor aslında. Ya da lafı güzaf olabilir kelime. İşte laf değil, laf diyeceksin, o şapka oluyor. Güzafı guzaf değil, güzaf diyeceksin. Ya da mesela Fransızca kelime şey olabilir. Yani ultimatom, ultimatom, yani ağzın şöyle oynuyor. Türkçe'de böyle bir şey yok yani. Böyle dalgalı, yani hafif dalgalı şey oluyor. O yüzden onlar ya da bir ilk hecede noktalar var, ikinci hecede noktalar yok. Yani vücut kelimesi gibi ya da nüfus kelimesi gibi, yani ilk hecede mi noktalar var, ikinci hecede mi noktalar bazen. Sondan eklemeli dil olduğu için ona göre ekleyeceksin. Yani iki nokta varsa ona göre ekleyeceksin. O yüzden orada biraz sıkıntı yaşıyorum, zorluyor beni. Peki sevdiğin kelime hangisi? Yani yar olabilir, başka olabilir, aşk olabilir. Özlem kelimeyi çok severim. Yani öz şeyden geldiği için, yani Türk Dili ve Edebiyatı mezun olduğum için bu etimolojiyi de seviyorum. Peki Boşnakça ile Türkçe arasında aklına gelen ortak kelimeler var mı? Bu soruya Bosna şiirimin 2/4'lüğüyle cevap vermek istiyorum. Yani Boşnakça söyleyeceğim ama yavaş söyleyeceğim. Siz de ona göre işte belki bu kelimeleri fark edebilirsiniz. U akşam neki merak sjedi otori. Ne begenišet se idi ohani. Stotinu kerameta, kijameta, bi huzuri, šećer, gutljaj kahve, šuhvelije nadmudri. Ovo je sveti vatan, sahifa mog divana, čeif mi je draži čak i od džerdana, a merak mi u njegovom penđeru, šučur za bakšiš se da. Yani bakšiş, pencer. Bu eski Boşnakça, yani Osmanlı'dan kalan kelimeler aslında. Belki yeni jenerasyon bunları bilmiyor ama ben seviyorum bunu. Türklerde farklı bulduğu şeyler neler? Kültür. Mesela? Genellikle evlenme gelenekleri bana çok farklı geliyor. Çok zengin bir kültürünüz var. Ben evlenmeden önce beni korkutuyorlardı. İşte 1 milyon TL değerinde altın takmalısın, takmazsan vururlar seni, şey yaparlar, aşiret mi değil mi, neresinden. Biliyorsun Urfa'nın nüfusu 2 milyon, Bosna'nın nüfusu 3 milyon, yani dikkatli ol falan. Ya o konuda
Yani şu an var böyle adetler ama dediğim gibi insan yani orta noktayı bulduğu zaman, anlaştığı zaman her şey aşabilir. İstanbul kalabalık bir şehir yani. Bu konuda Bosna'da mesela insanlar evet şehirlerde çalışıyor ama köylerde yaşıyor. Yani onların evleri de var o konuda yani avantajlı oluyor. Yani küçük bir yerden geldiğim için belki bu kalabalık, bu şaşalı binalar işte hızlı hayat, evet hızlı hayat. Orada çok yani hayat hızlı değil yani yavaş. İstanbul'u Bosna Hersek ile kıyaslıyorum yani İstanbul Bosna Hersek'e göre daha gelişmiş bir şehir yani ülke ve şehir kıyaslıyorum şu an. Bosna da gelişmiş bir ülke Avrupa'da olduğu için ama o kadar değil yani örnek ne olabilir? İşte burada her 5 dakika otobüs var. Yani annem buraya geldi. Biz otobüsü kaçırdık. Annem diyor ki otobüs gitti şimdi bekleyeceğiz. Anne dur 5 dakika sonra geliyor. Biz de otobüsü kaçırdın mı 1 saat sonra 2 saat sonra ya da sabah var akşam var. Kaçırdın mı geçmiş olsun yani akşam beklemek zorundasın. Böyle şeyler var. Yavaş sistem o kadar ilerlememiş. Yani gelişmemiş. O belki olabilir. Türkiye'den çok neyi sevdin? Buranın havasını diyelim. Türkiye'nin kültürüne aşığım aynı zamanda. Peki Türkiye'den çok neye gülüyorsun? Bana mülteci misin diyorlar. Mülteci misin, kaçak mısın, işte göçmen misin, işte sana yemek alalım, ısmarlayalım yani. Bazı insanların Bosna Hersek'te hala savaşın devam ettiğini düşündüğü için bana şey diyor yani yemek ısmarlayayım seni ağırlayalım, şey yapalım. Ailen nerede, yaşıyor mu, kaçak mısın, işte savaştan mı kaçtın buraya geldin okumaya. Yani buna çok gülüyorum mesela. En çok nazara gülüyorum. Yani insanların nazar değdi, her şeye nazar değdi demelerine çok gülüyorum. Ne bileyim sınavdan geçmedi nazar değdi. Kaza yaptı, hızlı sürdüğüm için demiyor. Yani azami hız 90-150 sürüyor diyor ki nazar değdi, yeni araba falan filan. Yani buna çok gülüyorum. Her şey artık yani Müslüman olsun olmasın yani çok yaygınlaştı. Nazara inanmayan biri değilim. Biliyorum. Kur'an'da inen surelerde var. Peygamber Efendimiz'e de nazar yapıldı. Yani bunu biliyorum ama her şey olmaz. Yani bu sorumluluğu ve suçu başka bir şeye atmak gibi oluyor. Peki başına gelen komik şey neydi? Yabancı olduğum için çok şey geldi. Yani biz yabancılar olarak çok komik şeyler yaşıyoruz burada. 3 şey anlatabilirim. Birincisi Bosna Hersek'ten ilk geldiğimde Konya'daydım ben. İlk hafta ben berbere gittim. Türkçem sıfır. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam bu Türkizm dediğimiz işte Boşnakça Türkçe ortak kelimelerin bazılarını biliyorum. Tamam. Gittim işte telefonda gösteriyorum işte saç modelini. İşte şöyle yani Boşnakça anlatıyorum. Bir de kuaföre gitmedim. Berbere gittim. Adam yaşlıydı. İlk hafta gittim. Anlayışı da yok yani. Yani İngilizcesi de pek çok yok. Bana şey dedi. At. Yani beni tıraş etmeye başladığı şey dedi. At. Tıraş. At biliyorum kelimesini. Bosna'da biz de şey kullanıyoruz. Dorat. Dorat yani hayvan. At. Allah Allah. Tıraş ediyor. Ben durdum. At diyor. Ya bakıyorum yani Konya gelişmiş bir şehir yani. Atın ne işi var yani şehirde falan. At bana bir de bana at diyor. Yani hayvan diyor bana ne. Yani sonra ben anlamadığım için bana şey dedi. Name İngilizce şey falan. Name sonra ben emin dedim. Sonra tabii ki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde at yani ad eski Türkçe'de at imiş. Yani isim. Yani ismin ne demeye çalıştı bana. Orada mesela çok şey güldüm. İkincisi üniversitedeyken ilk defa sabaha kadar çalıştım. İlk defa uyumadım ve uyumadan öyle özgüvenli hazır sınava gidiyorum. Sınav sabahtı. İlk defa ilk sırada oturuyorum sınavda. İlk defa. Yani normalde yani ikinci, üçüncü sırada ortalarda, arkalarda bir yerde oturuyorum. O heyecanı yenmek için ön sıraya özgüvenli bir şekilde oturdum. Sınav kağıdım geldi. 3 soru var. Birinci soru 25 puanlık bilmiyorum. İkinci soru 25 puanlık onu da bilmiyorum. Üçüncü soru 50 puanlık biliyorum ama hiçbir şey aklıma gelmiyor. Error. Kafam error. Allah'ım sabaha kadar çalıştım. Biliyorum. Soruyu okuyorum ama yani kalem oynamıyor yani. Kalemi oynatamıyorum yani. Bir kelime söyle yani aklıma gelirse açılacak. Asistanı çağırıyorum. Diyorum ki işte şu konuyla ilgili yani bana bir şey söyler misiniz? Ben de yani yazmaya başlayayım. Yabancıyım anlamıyorum. Asistanlar pek çok yardım etmiyorlar. Korkuyorlar hocalardan. İkinci kez hocayı çağırdım. Aslı hocayı çağırdım. Burada kadın olduğu için yani komik olacak. Aslı hocamı çağırdım. Dedim ki hocam bu konu ile ilgili, bu soru ile ilgili bana bir ipucuk
verir misiniz? İpucuk dedim. Öpücük, ipucuk. Hoca dedi efendim. Hocam dedim ki bu soruyla ilgili bir ipucuk verir misiniz? Efendim Emin dedi. Hocam ipucuk yani anahtar kelimesi falan yani çok çalıştığım için beynim yani aklım durdu dedim. Sonra bana bir şey dedi falan. Sonra sınavdan çıktım. O zamanki sevgilime anlatıyorum. Diyorum ki hocama diyorum işte ipucuk yani bana ipucuk verir misiniz? Bir ipucuk, iki ipucuk verir misiniz sınav esnasında? Hoca yani kala kaldı böyle. Sonra eşim şey diyor ipucuk yani sokak dilinde öpücük böyle bir yani sevgi sözcükleri gibi bir şeyler oluyor. Yani farkında mısın ne dediğini? Aa dedim. Yani benim kötü niyetim yoktu orada. Ama evet bir hoca yanlış anlayabilir bu konuda. Bir de şunu da anlatabilirim. Yakın zamanda yaz tatilinde denize gittik. Yüzmeye başladım. Eşimle, kayınbiraderlerimle beraber yüzmeye başladım. Açıldım denize falan yüzüyorum. Yosunlar vardı orada. Ben de yani yan tarafa geçtim, yüzüyorum. Eşim de denize giriyor, kayınbiraderim giriyor. Ben de onlara denizden şunu bağırıyorum. Buraya gelmeyin, tosunlar var burada. Bunlar baktım onlar kahkaha atıyor. Niye kahkaha atıyor? Tosunlar hani nerede inekler, tosunlar falan bunlar. Dedim ki bir yeşil burada işte yeşil ot, denizin içindeki yeşil ot. Tosun değil diyor. Yosun diyor. Bak şimdi de karıştırıyorum onu. Başına gelen en güzel şey neydi? Başıma gelen en güzel şey evlilik. Az önce dediğim gibi işte bu soru için bu cevabı hazırladım. Nokta. Buradan evlendin. Buradan evlendim. Tavsiye ediyor musun? Evet, ben evliliği tavsiye ediyorum. Irk, milliyet yani fark etmeden. Peki başına gelen en kötü şey neydi? Taksim'deydim bir arkadaşımla. Orada bir stüdyoda kısa bir süre kaldık. Ev sahibimiz şey dedi, kiranız 400 TL olacak, 200-200. Biz de bir ay kaldık. Sonraki ay 220 olacak. O zaman zaten 20 TL bile büyük bir paraydı. Yani 1800 TL asgari maaş. O zaman yani ya da o zaman öyleydi. Her ay bize kirayı yükseltiyordu. Biz de şey dedik yani bunu artık vermeyeceğiz. Sen bize ilk başta 400 dedin. Biz de 400 vereceğiz. Adam bize şey dedi. Şimdi adamlarımı gönderiyorum. Silahla sizi oradan kovacak. Biz de o zaman korktuk ve eşyalarımızı apar topar topladık ve çıktık. Yani o zaman gerçekten çok korktuk. Peki seni Türkiye'de rahatsız eden bir şey var mı? Hiçbir şeyin zamanında başlamaması. Düğün saat 8'de olacak. Davetiye geliyor. 9'da başlıyor. Bir program oluyor. İşte 9'da olacak diyor. 10'da başlıyor. Toplantı olacak 11'de. 12.30'da başlıyor. İşte sohbet muhabbet. Hiçbir şey zamanda başlamıyor. Ben dakik olduğum için bu zoruma geliyor yani. Seni yoran bir şeyler var mı? Beni en çok yoran şey trafik ve kalabalık. Bosna Hersek'te Türkiye nasıl biliniyor? Türkiye kardeş ülke olarak biliniyor. İslam'ı temsil eden bir ülke olarak biliniyor. Çünkü Bosna küçük bir ülke. Kimi takip edecek, kimi örnek olarak kalacak, kimi rol model olarak kalacak. Türkiye olacak ama Türkiye başka yani ülkeleri de rol model olarak son zamanlarda alıyor. Belki Amerika olabilir. Eskiden İran'dı vesaire. Türkiye deyince senin aklına ne geliyor? Önceden farklı bir şeydi. Önceden belki sadece İstanbul. Şu an Türkiye denince benim aklıma 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet geliyor. Ordusu işte gemilerle geliyor. Rumeli Hisarı'nı inşa ettiriyor Muhammed şeklinde. Tünelleri kazdırıyor İstanbul'u fethetmek için. Topu icat ediyor. Bir de tabii ki karadan askerleri yürütüyor. Yani o sahneyi gerçekten yani görmek, canlı canlı seyretmek isterdim. Türkiye'de ilginç bulduğun yemekler var mı? Var. Kokoreç. Başka? Şırdan. Yemediğin yemek var mı? Yani yemediğim yemek şunlar olabilir. Şırdan ve kokoreç yani balığın iç kısmı neydi onun adı? Bağırsakları falan sarıyor, sana kesiyor baharatla bunlar. Yani şu an düşününce bile. Bir kere yedim, tadına baktım. İtiraf etmeliyim. Arkadaşım bana sordu. Nasıl? Dedim ki tek kelime anlatacak olursam yenir. Yiyecek bir şey kalmazsa yerim ama öbürünü... En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek lahmacun. Konya'da çok yedim. Ama tabii ki şimdi Urfa lahmacun. Urfa usulü lahmacun. Yani bol bol etli, bol bol acılı.
Sevdiğin Türk filmi veya dizisi var mı? Var. Yakın zamanda Öğretmen diye bir tane dizi vardı. Öğretmen. Onu çok beğenmiştim. Bir de son zamanlarda yaygın olan İnci Taneleri. Yılmaz Erdoğan'ı çok sevdiğim için yani o olabilir. Kemal Sunal'ın filmleri. Onlar kadim zaten. Onların üzerine pek çok konuşulmaz. Peki Türk Edebiyatı'yla falan ilgileniyor musun? Evet. Şiirlerim de var. Şiirleri yazıyorum. Hatta yabancılar için bir kitap yazdım. A1 Başka Türkçe gramer kitabı yazdım. Onu geçen sene yayınladım. Şiir severim, okurum. Sevdiğin yazar, şairler? En sevdiğim şair Abdurrahim Karakoç. Yabancı olmak nasıl bir duygu? Yabancı olmak Türkiye'de güzel bir şey. Neden? Çünkü Türk milleti misafirperver, yardımsever gerçekten. Ben Müslüman olarak çok fazla yabancı hissetmedim burada. Onu da söylemeliyim. Kültürümüz o kadar da uzak değil. Yani Osmanlı'dan dolayı. Bir de tabii ki din. Bunun önemli etkenlerden. O yüzden iyi. Dezavantajları var mı? Var ama Mesela? İstanbul'da ya işte bir yere gidiyorsun. Örneğin müzeye girmek istiyorsun. Türklere bu kadar, yabancılara 5 kat fazla. Mesela şu an ben evli olmama rağmen işte eşimle beraber bir yere girmek istiyoruz. Kütüphane diyelim, müzeye girmek istiyoruz. Onun için belki 100 lira, benim için 500 lira oluyor. Yani dezavantaj bu. Bosna'ya döndüğünde Türkiye'den çok neyi özlüyorsun? Yemekleri diyebilirim son zamanda. Evet. Yani buranın havasını gerçekten özlüyorum. Bambaşka. İstanbul, dediğim gibi ben onu Napolyon Bonaparte der ya, yani dünyanın başkentini özlüyorum yani. Gerçekten İstanbul bambaşka. Boşnakça kendini tanıtır mısın? Ja se zovem Emin Čutura, imam 29 godina, oženjen sam, završio sam turski jezik i književnost na Istanbul univerzitetu. Živim u Turskoj zadnjih 10 godina, profesor sam turskog jezika, podučavam strance turskom jeziku. Bosna'da böyle farklı bulduğun bir gelenek var mı? Farklı bulduğum gelenek şu olabilir. Cenaze namazından sonra insanların ölünün evinde buluşması olabilir. Ya da cenazeden sonra işte televizyonu kapatıyor. Ama burada zaten eğlence devam ediyor. Yani televizyonu kapatarak saygı gösterdiğini düşünüyor ama halbuki yani eğlence devam ediyor. Gidiyorlar, haka atıyorlar vesaire. Ya da işte dediğin gibi arkadaşlar hiç buluşmuyor. Yıllardır buluşmuyor. Cenaze oluyor. Onları birleştiriyor. Cenaze namazından sonra kahve içerek kaka atılıyor evde. Ölünün evinde vesaire. Bu benim için bayağı böyle garip yani tuhaf. Öyle Ya da ya batıl inançlar bunlar şey oluyor yani karga senin evinde evinin çatısında ötüyorsa biri ölecek ya da işte kedi yolunu kesti geri dön öleceksin gebereceksin araba çarpacak sana falan ne bileyim işte böyle tuhaf yani batıl inançlar. Tüm Türkiye seni dinliyor olsa Türkiye'ye ne derdi? Türkiye burada dediğimiz insanlar yani Türkiye'de yaşayan bulunan insanlar insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyeldir. Şunu demek isterdim. Kendi potansiyellerinizi keşfedin. Kendi yeteneklerinizi bulun. Kullanın. Hobi edinin. Dilleri öğrenin. Sosyalleşin. Kendinize gerçekten kendinizi geliştirin. Gün be gün yani dününüz yani bugüne benzemesin hiç. Bu konuda ve tabii ki yani günün sonunda sabah sağ salim, aklı selim uyandığınız için Allah'a şükretmeyi ve hamd etmeyi unutmayın derim. Urfa damadı olmak nasıl bir şey? Güzel bir şey. Bambaşka bir zihniyet. Mesela biz eşimle beraber, o biliyor zaten, otobandan gidiyoruz. Adam otobanda yolu geçiyor. Yani otobanda yolu geçiyor. Ve biz frene basıyoruz. Diyoruz ki ne yapıyorsun burada? Senin yani sana vuracağız, çarpacağız. Beni ağaç farz et geç. O zaman vurabilirim yani ağaçsan yani. Nasıl bir şey yani? Orada çok fazla rahatlar o konuda. Yağ yolundan motorlar, arabalar, ehliyetsiz sürenler ne bileyim işte o konuda. Israr çok. Gerçekten ısrar çok. Hele bir de ilk defa gittiğiniz zaman ben büyük bir ders aldım Urfa'dan. Kötü bir şey değil bu tabii ama bir günde bir ev. Yemek her yerde yani ısmarlıyorlar, aşırı seni ağırlıyorlar. Çok güzel bir şey. Yani bu. Ama bir günde 3-4 evde bu kadar bir şey yenmez. Bir de her yerde bir şeyin tadına bakmalısın. Senin için özel pişirilmiş, hazırlanmış, ilk defa ağırlıyorsun. Alınmış, yaptırılmış. Yani hayır demek onlara büyük bir hakaret oluyor orada. Çünkü o yüzden yani onlar yani tuhaf şey ne olabilir?
Dil konusunda şöyle bir şeyle karşılaştım Urfa'da. Giriyorum eve, selamünaleyküm, aleykümselam, hoş geldiniz, hoş bulduk. Tamam. Oturuyorum, merhaba. Merhaba. Yani az önce selamlaştık, selam verdik. Tekrar bana var, göz göze geldiğim zaman merhaba diyorlar. Merhaba. Yani günaydın, iyi akşamlar mı diyeyim, hepsini yani bütün selamlarımı biz yani selamünaleyküm, merhaba, iyi günler. Sonra ben dedim ki burada bir şey var, araştıracağım. Araştırdım. Aslında oradaki merhaba yani etimolojisine baktığımız zaman rahat mısın anlamında. Yani çünkü merhaba kelimenin anlamı benim etrafımda güvende hisset, rahat ol yani anlamında, yani merhaba yani rahat mısın anlamında oluyor ama o yani bilmiyordum o zaman, yani merhaba yani karşılık verip geçtim ama tuhaf geldi bana. Ya da mesela ilk defa yani geldim, çay ikram ediyorlar. Benim önüme koruk getiriyorlar. Belki siz de bilmezsiniz koruk ne demek. Olgunlaşmamış üzüm, yeşil üzüm. Şifa niyetine Urfa'da hazırlanıyor. Olgunlaşmamış üzüm zeytin yağı üzerine döküyorlar. Pul biber de koyuyor ve limon galiba, limon var mı yok mu? Ve onu şifa niyetine yiyorsun ve ben çayın yanında ikram ediliyor. Mesela bu benim için çok garip. Biz mesela Bosna'da yemek öncesi ana yemek tatlı. Tatlıya geçtin mi ya da ana yemeğini yedin mi yani dönülmez yani. Niye benim önüme yine acılı bir şey sunuluyor ya da yani kahve ile çay ile tatlı ikram edilir. Öyle bir şey var. Ama orada işte acı yiyorsun, herkes seninle şey yapıyor böyle. Yani dalga geçiyor değil. Çayın yanında bile acı, evet. Ya da kahvaltı niyetine ciğer yemek. Yani eşim biliyor. Geçen sene miydi ya da 2 sene önce kayınbiraderim, abisi çağırdı kahvaltı. Yani bayramdan sonra kahvaltıya. Diyor ki ciğer var kahvaltıda. Yani kahvaltıda ciğer yani yumurta, peynir, yani salam, sandviç. Yani bizde öyle yani. Ciğer, direkt ciğer ağır bir şey. Bir de acılı oluyor biliyorum. Yani sabahın köründe böylese patlatıyor. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.